Herkese selam. Orchid Goodies kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe vera ve zencefille müthiş bir tarif hazırlayacağız. Orkideler için hazır kullanılan gübreler ve macunlar onlara hormon görevi görüyor. Biz de bugün aloe verayı kullanarak doğal bir hormon etkisi yaratacağız. Bol bol yeni kökler, dallar, çiçek sapları verdireceğiz. Ayrıca orkidenizin yaprak hastalıkları varsa, bakteriden kaynaklı yapraklarda böyle kararmalar görüyorsanız, yapraklarında sararmalar görüyorsanız bu tarifi güvenle orkidelerinize uygulayabilirsiniz. Öncelikle aloe vera'nın yaprağını doğru şekilde kesip kullanıma hazır hale getirmemiz gerekli. Keser kesmez aloe vera yaprağını kullanmıyoruz. Öncelikle dıştaki en olgun yapraklardan birini köke en yakın yerden keskin bir bıçakla kesiyoruz. Yaprak kestikten sonra 1-2 gün aloe vera'nıza su vermeyin. O bölgenin kurumasını sağlayın. Bakın burada sarı bir sıvı akıyor. Bu sıvının adı latekstir. Cildi tahriş eder ve bitkiler için kullanılmaz. Bu lateksten kurtulmamız lazım. Kestiğim aloe vera yaprağını dik bir şekilde bir peçetenin üzerine yerleştiriyorum ve 10-15 dakika kadar bekletiyorum ki lateks sıvısı içerisinden aksın ve aloe vera yaprağı kullanım için hazır hale gelsin. Eğer aloe vera yapraklarından bir tanesini kesmeniz gerektiyse ancak henüz kullanmayacaksanız bu işlemi yaptıktan sonra aloe vera yaprağını buzdolabında veya buzlukta kullanıncaya kadar saklayabilirsiniz. Tarife geçmeden önce orkidelerimi gübreleme için hazır hale getiriyorum. Ben cam şişelere musluk suyu koyuyorum ve onları en az 3 gün dinlendirdikten sonra orkidelerimi sulamak, gübre hazırlamak için kullanıyorum. Sizler de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Orkidenize bu zencefilli, aloe veralı gübreyi vermeden önce orkidenizin suya ihtiyacı olduğundan emin olun. Eğer kök rengi gri ise bu gübreyi orkidenize verebilirsiniz. Ancak önce burada yaptığımız gibi kökleri sade suyla nemlendiriyoruz. Bu işi yapmamızın nedeni direkt olarak gübreyi köklere dökerseniz hem yeteri kadar gübreden faydalanamaz orkide hem de gübre yanıkları oluşabilir. Çok güzel bir püf noktası vereceğim. Gübreden arta kalan suyu bu şekilde buz kaplarına koyup buzlukta dondurabilirsiniz. Dondurduktan sonra her bir orkide için 2 buz küpü yeterli olacaktır. Buz küplerini erittikten sonra orkidemin köklerine güvenli bir şekilde döküyorum. Bu yöntemle her zaman kullanıma hazır bir gübreniz olacaktır. Ancak buz küplerini son zamanlarda popüler olan bir yöntemle direkt olarak saksı üzerine kesinlikle koymayın. Orkideler tropikal ve kökleri hassas bitkilerdir. Orkidenizin ölmesine neden olabilirsiniz. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok sevinirim. Gelelim tarifi hazırlamaya. Ben bugün yarım ölçü hazırlayacağım. Sizler bu ölçüyü 2 katına çıkarabilirsiniz. Tarif için ihtiyacım olan şey 1 tatlı kaşığı kadar aloe vera jeli. Daha önceden lateksini ayırmış olduğum aloe vera'nın içerisini bu şekilde bir kaşıkla sıyırarak jelini alıyorum. Aloe vera aslında bitkiler için doğal bir destek paketidir. Aloe vera'nın içinde amino asitler bulunur ve bunlar kök ve yaprak hücrelerinin onarımını destekler. Çeşitli vitaminler vardır. Bunlar yaprakların daha canlı ve parlak olmasına katkı sağlar. Bence evinde orkidesi bulunan herkesin muhakkak bir aloe vera'ya sahip olması gerekir. İçindeki jeli aldım ama aloe vera'nın kabuğunu kesinlikle atmıyorum. Çiçek sapındaki kapalı boğumlara aloe vera'yı sürüyorum. Çünkü hala içerisinde jel var ve bu jelin sayesinde uyur gözler tekrardan aktif olup yeni çiçek sapları, bol bol çiçekler verecektir. Aloe vera'daki aspirin benzeri salisilik asit bitkinin bağışıklığını güçlendirir. Ayrıca cildinizi nemlendirmek için aloe vera'yı da güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. 500 mililitrelik cam bir kavanozun içerisine çok küçük bir parça zencefil koyacağım. Bu zencefilin dış kabuğunu soyuyorum ve sonrasında ince bir rendeyle güzelce rendeliyorum. Zencefilin suyuna ihtiyacım var.
Zencefil çok güçlüdür. Azı destek, fazlası zarardır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde kullanacağım. Bu arada orkide bakımına dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Her sorunuzu dikkatlice okuyorum ve en ince ayrıntısına kadar cevap veriyorum. Rendelenmiş zencefili parmaklarımla sıkıyorum ve 10 damla zencefil suyunu kavanozun içerisine koyuyorum. 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli, 10 damla zencefil suyu üzerine 500 ml oda ısısında dinlenmiş su koyuyorum. Karışımı güzelce karıştırıyorum ve kapağını kapatıp 15 dakika kadar bekletiyorum. Karışımı daha fazla bekletmeyin ve hemen kullanın. Ben yarım ölçü hazırladım. Sizler 1 litre suya 1 yemek kaşığı aloe vera jeli ve 20 damla zencefil suyu olacak şekilde karışımı hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım gübreden bir miktar sprey şişesine koyup bir kenara ayırıyorum. Hazırladığımız bu karışım kök çürümesi riskini düşürür, kök çevresinde zararlı mikroorganizmaların azalmasını sağlar, bitkinin savunma mekanizmasının aktif kalmasını sağlar. Bu orkidem sağlıklı ama köklerinde bazı ufak noktalarda küçük çürümeler gözlemledim. O yüzden bu gübre bu orkidem için harika bir seçim. Bu gübrede daldırma yöntemini uygulamıyorum. Her orkide için 6 yemek kaşığı ya da yarım çay bardağı olacak şekilde orkidelerime veriyorum. Bu tarifi ayda bir uygulayın. Daldırma yöntemi uygulamayın ve saksı tabağında kalan suyu muhakkak boşaltın. Orkide yapraklarında bakteriyel hastalık kaynaklı küçük noktalar, siyahlıklar görüyorsanız, sararmalar görüyorsanız da yaprak bakımında bu gübreyi kullanabilirsiniz. Taç yaprak arasına su gelmesini engellemek için kağıt bir peçete koyuyorum ve spreyle önce üst yaprakları spreyliyorum. Bu karışımın 15 dakika yapraklarda kalması yeterli. Daha fazla tutmayın. Özellikle stomaların yani gözeneklerin açılması için iyi fotosentez olup orkidenin sağlıklı ve güzel gelişimi için yaprak altlarını da spreylemeyi ve temizlemeyi asla ihmal etmeyin. 15 dakika aloe vera'nın yaprak dokusuna hafifçe nüfuz etmesi, zencefilin koruyucu etkisini bırakıp yakıcı olmadan çalışması için ideal. Eğer bu karışımı yapraklar üzerinde bırakırsanız aloe vera ince bir jel tabakası oluşturur ve gözenekleri tıkayarak yaprak hastalığına neden olur. Destek için yorum yapıp beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.